Avrupa ile Amerika'yı kıyaslamak istiyorum. Amerika'da ortalama maaşlar Avrupa'nın 2 katı. Avrupa bu açıdan çok iyi. İnsanına sahip çıkıyor. Amerika'daki ev fiyatı ile Almanya'daki ev fiyatı neredeyse aynı. Avrupalı insanlar gelmesin diye onları öldürmeyi göze alabiliyor. Hayat zorluğu açısından bakarsanız bence Amerika'da hayat Avrupa'ya göre daha zor. Eğer ki ben girişimci olacağım, kendi işimi kuracağım, büyüteceğim, insanlara hizmet vereceğim diyorsan... Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Miami, Florida'dan sevgiler, saygılar. Hava birazdan bozacak. Ama bugün çok önemli bir konumuz var. Son zamanlarda Türkiye'den ister yasal ister yasa dışı yollarla olsun aşırı bir göç var. Ben bu videomda Avrupa ile Amerika'yı kıyaslamak istiyorum. Hazırsanız çok uzatmadan videomuza başlayalım. Amerika ile Avrupa'yı karşılaştırırken şunu göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Amerika çok büyük bir ülke. 50 tane eyalet var. Doğusu, batısı, ekonomik ve sosyal açıdan çok farklı. Tabii bu aynı zamanda Avrupa için de geçerli. Avrupa'yı düşündüğünüz zaman Bulgaristan'da Avrupa Birliği'nde, Finlandiya'da Avrupa Birliği'nde. Aralarında çok fazla bir ekonomik ve sosyo-kültürel fark var. Ama benim burada yapacağım karşılaştırma ortalama bir karşılaştırma olacak. Florida ile Almanya karşılaştırması gibi düşünebilirsiniz. Almanya Avrupa Birliği'nin en baba ülkesi. Florida'da belki Amerika'nın en sağlam eyaletlerinden birisi denilebilir. İlk maddemiz maaşlar. Derken oradan bir Lamborghini geçti. Arkadaşlar, Avrupa'da maaşlar Amerika'ya göre çok daha düşük. Bir atölyede, bir fabrikada işe girince 1200-1300 euro alıyorsun. Biraz eğitimliysen, lisansın varsa, mühendis, doktor vesaire olunca da 2000, 2500, 3000 euro alıyorsun. Amerika'da bu durum çok daha farklı. Eğer ki işsizsen işsizlik maaşı gene alabiliyorsun ama işsizlik maaşı çok komik rakamlarda. Yani 800 euroya Avrupa'da hayatta kalabilirsin. Ama Amerika'da işsizlik maaşı 600-700 dolar civarı bir şey. Bu Florida eyaletinden bahsediyorum size. 600-700 dolara burada var ya bir hafta bile hayatta kalamazsın. Onu geçtikten sonra eğer ki bir yerde mesela bir fabrikada, imalathanede işe girdin. Burada kazanacağın maaş 2000-2500 dolar arası olarak değişecek. Eğer ki daha da tahsilliysen, eğitimin varsa, ben yazılımcıyım, muhasebeciyim, doktorum, mühendisim veya satabileceğim başka bir yeteneğim var diyorsan Amerika'da maaşlar çok daha fazla yükseliyor. 3000'den 4000'den başlarsın, ucu bucağı yok. Atıyormuş gibi olmamak için average salary in Germany yazarsanız yani Almanya'daki ortalama maaş 26.000 euro çıkıyor arkadaşlar. Seneliktir bu. Senelik 26.000 euro. Average salary in United States in Amerika yazarsanız yani Amerika'daki ortalama maaş burada 60.000 dolara yakın bir rakam çıkıyor. Nereden baksanız 2 katı. Evet, yanlış duymadınız. Tam olarak Amerika'da ortalama maaşlar Avrupa'nın 2 katı. Ve gelelim ikinci maddeme. Alım gücü. Dostlar, alım gücü olarak Amerika Avrupa Birliği'ne göre çok daha yüksek. Almanya'da bir iPhone 1000 euro, burada 1000 dolar. Ne oldu? Sen 2 katı miktarda iPhone alabiliyorsun. Belli başlı ürünler Almanya'da, Avrupa'da daha ucuz olabilir. Ama bu bütün her şeyi kapsamaz. Mesela bir araba fiyatı düşünün arkadaşlar. Araba fiyatları, benzin fiyatları bunlar hep universal yani her yerde aşağı yukarı aynı olan ürünler. Durum böyle olunca Amerika'daki alım gücünün Almanya'ya göre çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Bu arada sahile doğru gidiyorum. Böyle biraz boş arazilerden falan geçiyoruz. Birazdan görüntü daha da güzelleşecek. Arabayı, iPhone'u, benzini geçtik. Ev fiyatlarına bakalım. Amerika'daki ortalama ev fiyatı diye yazarsanız yaklaşık 400.000 dolara yakın bir miktar buluyorsunuz. Ben bunu Almanya'daki ortalama ev fiyatı diye Google'dan arattım. Metrekaresi yaklaşık 4000-5000 euro çıkıyor. Yani 100 metrekarelik bir ev 400.000 euro. Bu durumda ne oluyor? Amerika'daki ev fiyatıyla Almanya'daki ev fiyatı neredeyse aynı. Ortalama ev fiyatları 400.000 dolar. Ama Amerika'daki maaş Almanya'nın 2 katı olduğu için alım gücü 2 kat daha fazla oluyor. Her şey para mı, her şey alım gücü mü diyen arkadaşlar için gelelim 3. maddemize. Bu da devletin insanlara kattığı hizmetler, sosyal devlet. Dostlar, Amerika hiç sosyal bir devlet değil. Buraya gelirseniz paranız yoksa hastaneye bile gidemezsiniz. Hiçbir şekilde devlet size adam akıllı yardımcı olmaz. Yani size şöyle anlatayım. Sağlık sigortam olmasına rağmen şu anda bir acile gitmem demek 500 dolar bana hesap çıkarmaları anlamına geliyor. Yani acile gidiş ücreti 500 dolar. Sigortada direkt olarak bu yazıyor. Ama Almanya'da, Avrupa'da sağlık hizmetleri çok daha ucuz, çok daha insanların cebini yakmayacak şekilde ayarlanmış. Veya işsiz mi kaldı? Devlet sana hemen
işsizlik maaşı bağlıyor. Amerika'da da bağlıyor. Benim bulduğum eyalette yaklaşık aylık 600-700 dolar veriyorlar. Kirana bile yetmez. Bakın, haftalık alışverişine, kirana, hiçbir şeyine yetmez. Ama Almanya'da ne oluyor? Öncelikle senin kirana yardımcı oluyor, işsizlik maaşını veriyor, market alışverişine yardımcı oluyor. Avrupa bu açıdan çok iyi. İnsanına sahip çıkıyor. Amerika'da arkadaşlar öyle bir şey yok. Zaten bir sürü insan sokaklarda görürsünüz. Kaliforniya'da, Seattle'da, bu bazı belli başlı eyaletlerde sokakta bir sürü evsiz insan var. Florida'da çok fazla yok. Bu da Florida'nın yerel hükümetinden dolayı, kendisi cumhuriyetçi, yani Trump'ı destekleyen bir aday olduğu için buranın başkanı evsizlere falan öyle çok göz açtırmıyor. Sokaklarda kamp kurmalarına izin vermiyorlar. Geldik 4. maddemize. Girişimcilik. Amerika girişimcilik üzerine kurulmuş bir memleket. Herhangi bir fikri olan, herhangi bir kapitali, parası olan buraya geliyor ve aklındaki fikri gerçeğe çeviriyor. Fakat Avrupa için bunu söylememiz çok mümkün değil. İnsanlar girişimcilik ruhundansa daha çok sisteme uymayı tercih ediyorlar. Buraya geliyorlar yani bazı arkadaşlar. Böyle ufaktan başlıyorlar. Uber şoförlüğü yapıyor. Oradan tır şoförü oluyor. Tırını alıyor vesaire. Bunları Amerika'da başarmak, Avrupa'da başarmaya göre çok daha kolay. Neden? Çünkü maaşlar yüksek. Maaşlar yüksek olduğu için insanların adım atabilmesi çok daha rahat. Eğer ki ben girişimci olacağım, kendi işimi kuracağım, büyüteceğim, insanlara hizmet vereceğim diyorsan kesinlikle Amerika'yı tercih et. Ama ben sabah işe giderim, akşam 5'te mesai biter, eve gelir yatarım. Hiç de umurumda olmaz abi, yansın dünya diyorsan Avrupa tam senlik bir ülke. Çünkü maaşlar ona göre ayarlanmış, iş saatleri ona göre ayarlanmış. İnsanlar arasında öyle aşırı bir rekabet yok. Karşıya geçelim. Ben geleceğin Elon Musk olacağım, vuracağım, kıracağım, kendime şirket açacağım diyen varsa Amerika sizin yeriniz abi. Avrupa'ya gitmeyin. Ama ben sosyal devlet istiyorum. Benim kiramı da ödesin, hastane masraflarıma da yardımcı olsun. Çocuğum doğunca bana çocuk parası versin diyorsanız Avrupa'yı tercih etmenizi öneririm. Bu kişisel bir tercihtir. Avrupa Amerika'dan iyidir veya Amerika'ya giden Avrupa'ya gidenden daha kötüdür. Herhangi bir şekilde yorum yapmıyorum. Bu senin kişiliğinle alakalı. Dostlar, gelelim 5. maddemize. Bu da ırkçılık. Ben Avrupa'nın çoğu ülkesini gezdim. Rusya'yı gezdim. Amerika'da çoğu eyalette bulundum. Değişik şehirlerde yaşadım. Şunu söyleyebilirim ki Amerika'da ırkçılık var mı? Var. Avrupa'da ırkçılık var mı? Var. Avrupa'daki ırkçılık Amerika'ya göre çok çok daha fazla arkadaşlar. Zaten Amerika göçmenlerin ülkesi, göçmenlerin kurduğu bir ülke. Buraya gelenlerin en eski atası bile 300-400 sene önce gelmiş. Ama tabii ki Amerika'da da siyahilere karşı, bazı eyaletlerde göçmenlere karşı ırkçılık var. Onun Avrupa'dakinin yanında adı bile okunmaz. Bakın arkadaşlar, size şöyle anlatayım. Suriyeliler Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek istediler. Hatırlıyorsunuzdur, haberleri çıktı. Bu benim uydurduğum bir hikaye değil. Edirne'ye kadar gidiyorlar. Edirne'de Yunan askerleri demirli dikenli tel çekiyor. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu Akdeniz'de Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin botlarını Avrupalı askerler, polisler batırıyorlar. İnsanların ölmesine göz yumuyorlar. Peki Amerika'da bu iş nasıl işliyor abi? Eğer ki sen sınıra geldiysen, Meksika sınırına, öyle çok da bir duvardan tırmanma, dikenli tellerin altından sürünme vesaire gibi olaylar yok. Buraya gelen bir sürü yasa dışı arkadaşla tanıştık, konuştuk. Buraya gelenlerin çoğusunun sınırı zaten polis memurları karşılıyor. Sığınmacılık talep ediyorum diyor ve bir şekilde içeri giriyorlar. Yani düşündüğünüz zaman Avrupalı insanlar gelmesin diye onları öldürmeyi göze alabiliyor. Amerika'da böyle bir olay yok. Çok daha göçmenlere açık bir memleket. Geçenlerde Biden'a, Amerikan başkanına diyorlar ki siz geçen gün sınırdan geçenlere illegal immigrants, yani yasa dışı göçmen olarak seslendiniz. Sizce bu dediğiniz doğru mu diyorlar. Bakın, koskoca Amerikan başkanına, sınırdan geçen adamlara yasa dışı göçmen dediğiniz sizce doğru mu? Neden böyle bir şey dediniz diye soru soruyorlar. Başka birisi olsa, Trump olsa derdi ki evet derdi. Bunlar yasa dışı göçmen, sınırdan atlayarak, zıplayarak, kaçarak geliyorlar derdi. Biden şöyle dedi. Yani teknik olarak burada olmamaları lazım. Bakın, yasa dışı göçmen bile demeye korkuyor. Teknik olarak burada olmamaları lazım. Well, probably, I don't, technically not supposed to be here. Bir yandan Avrupa'ya baktığınız zaman ne yapıyor? Bütün Suriyelisi, Afganlısı, Pakisi Türkiye'de tutmaya çalışıyorlar.
Amerika yıllardır göçle uğraşan bir ülke. Bu yasa dışı göçe Avrupa gibi son 3-4 senedir, 5 senedir maruz kalmış bir ülke değil. Baksana. Uçak geçiyor. Göçmenliğin Amerika'da Avrupa'ya göre çok daha kolay olduğundan bahsetmiştim. Bunun diğer bir sebebi bence hepimizin az çok İngilizce biliyor oluşu, İngilizceye bir şekilde kulağımızın alışmış olması. Şimdi düşünsenize siz Almanya'ya, Fransa'ya veya İngilizce konuşulmayan bir ülkeye göçmek istiyorsunuz. Adamlar İngilizce konuşmanızı istemiyorlar. Almanya'ya gittin, Almanca konuşman lazım. Nasıl öğreneceksin? İngilizceyi sen gene öyle böyle televizyondan duymuşsun. 4. 5. sınıftan itibaren what is your name, how are you, ne are you bir şeyler az çok öğrenmişsin. Hayatında Almanca duymuş musun? Hayat zorluğu açısından bakarsanız bence Amerika'da hayat Avrupa'ya göre daha zor. Neden olduğundan da bahsedeyim. Burada maaşların yüksek olduğundan bahsetmiştim. Aynı zamanda hayat giderlerinin de yüksek olduğu anlamına geliyor. İkincisi, burası sosyal bir devlet değil arkadaşlar. Hastalanıyorsunuz, hastaneye gidemiyorsunuz. Burada insanlar kaza geçiriyorlar. Sırf ambulansa 2000 dolar ödememek için adam kendi arabasıyla hastaneye gidiyor. Veya ambulans gelince diyor ki ben ambulansa binmek istemiyorum diyor. Dostlar, bence siz beni anladınız. Eğer ki aklınızda herhangi bir soru varsa bana Instagram'dan sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma bir like'ı, yorumu çok görmeyelim. Bugünlük benden bu kadar. Ozfly is